Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size tığ işi kropumun yapımını anlatacağım. Şu şekilde yazlık, daha doğrusu yazlık veya baharlık diyebiliriz. Yaz aylarında, yaz akşamlarında ve baharda rahatlıkla kullanabileceğimiz bir bluz oldu. Örneğini ve tüm detaylarını yapılış aşamasında sizlere anlattım. Benimki small 36 bedene uygun bir bluz oldu. Uzunluğu 40 santim, eni 38 santim genişliğinde. Size yaptığım sıra sayısını da söyledim ama ip farklı olduğunda veya el farklı olduğunda bu ölçüler değiştiği için her zaman santimle çalışmanızı öneriyorum, biliyorsunuz ki. Bu şekilde kısa bir kol yaptım, minik bir kol yaptım. Çünkü bluzumun kendisi de minik. En kısa zamanda size üzerimde de fotoğraflayıp detaylarını da göstereceğim. Şu şekilde şu yan detaylarını örerken anlatmıştım. Böyle diktiğimizde şuradaki ikili trabzanların dışa doğru olmasını bir tane bu kenarda, bir tane ön beden, bir tane arka bedende bırakarak birleştirdiğimizde, diktiğimizde yan yana olmasını sağlayarak bu örgü bütünlüğünü sağlamış olduk. Örneğin bütünlüğünü sağlamış olduk. Bu şekilde göstereceklerim genel olarak bluzla ilgili. Dilerseniz şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, ben bluzumu örürken şu şekilde sarma koton bir ip kullandım. Şöyle kendinden ince katları olan, şöyle ince ince katlara ayrılan sarma koton bir ip, ama istediğiniz koton iplerle, yazlık iplerle örebilirsiniz. Ben ince ipe 3 milimetre tığ kullandım. Şu yandaki 5'i kapatıyorum. Şu milimetre yazan kısma dikkat ediyoruz. 3 milimetre tığ kullandım. İpim oldukça ince. Normalde 2,5'la örülebilecek bir ipken ben 3 milimetre kullandım. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz tığ numaranızı. 3 ile örülecek bir ip ise 3,5 kullanabilirsiniz veya kendi el ayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bluzumuza başlarken ilk sırayı zincir çekerek başlıyoruz. Dümdüz kendi bedenimize göre bir zincir çekip daha sonra sayılarımızı üzerine oturtuyoruz. Çok sıkı olmayan, çok gevşek de olmayan zincirlerimizi çekiyoruz. Normal el ayarımızda yapabiliriz. Bu şekilde kendi bedenimize göre uzunca zincirimizi çekelim. Evet, uzunca zincirimizi çektik. Ben tamamen kendi üzerime ölçerek ölçü aldım. Tamamen kendi beden ölçüme göre yapıyorum. Ama siz bir bluzunuza da ölçerek ölçü alabilirsiniz. Veya daha önce ördüğünüz örgülere ölçerek örgü alabilirsiniz. Veya üzerinize prova yaparak benim gibi ölçü alabilirsiniz. Zincirimizin sayısı yok. Ben en son bittiğinde santimi de söyleyeceğim size, ama üzerine kurduğumuz örneğin sayılarını belirteceğim. O örneğe göre arttırma yapabiliriz. İstediğimiz kadar uzun zincir çekelim. Gerekirse bu baştan daha sonra dikerken sökme yapabiliriz zincirimizi. Zincirin zararı yok. Şimdi beden ölçüm kadar zincir çektim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bu 3 zincir kenar trabzanım olacak. Örgümü döndürüyorum. Ben zincirlerimin sırt kısımlarına batıyorum her zaman. Şu an tırnaklarım uzun olduğu için rahat kullanamıyorum ama kusura bakmayın. 4. zincire battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kenar zincirimle birlikte 2 tane oldu trabzanlarım. Bu kenar trabzanı bir tane de yanına yaptım. Şimdi tığımı doladım. 1-2 tane atladım. 3. zincirime batıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir tane aynı yere ikili trabzan yapıyorum ve buraya bir tane V oluşturduk, bakın. Tekrar tığımı doladım. 1-2 zincir atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan, bir zincir, bir tane ikili trabzan. 3 tane V yan yana yaptık. Şu şekilde göstereyim, bakın. 3 tane V'yi yan yana yaptım. Şimdi tığımı doladım. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapacağız. 1-2 zincir atlıyorum. Üçüncüye bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Hemen yanındaki zincire bir tane ikili trabzan.
Yine yan yana ikili trabzanlarımı yaptım. İkili trabzan 2 tane, 3 tane V oluşturdum. 2 tane ikili trabzan. Tekrar tığımı doladım. 1, 2, 3. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bir tane V oluşturuyorum. Bir zincir, tekrar aynı yere bir tane ikili trabzan. Yani 2 trabzan 3V, yine 2 trabzan 3V şeklinde devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Aralarda da hep 2 tane atlıyorum. Sadece 2 trabzanımın arasında atlamıyorum. Yan yana yapıyorum onları. Bir tane battım, bir zincir çekiyorum, bir tane daha aynı yere ikili trabzan. Son V'mi de yapıyorum. 1 2 zincir atladım üçüncüye. Bir tane ikili trabzan. Bir zincir, aynı yere bir tane daha ikili trabzan. Bakın 3V daha yaptık. Şimdi 2 zincir atlayıp yan yana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, hemen yanındaki zincire 2. Bu şekilde 2 tane ikili trabzan 3V, 2 tane ikili trabzan 3V, 2 ikili trabzan, yine 3 ve 2 trabzan, 3 ve 2 trabzan şeklinde sıra sonuna kadar bu sırayı aynı şekilde örüyoruz. Ben zincirin sırt kısımlarına batıyorum. Çünkü bakın alt kısmı bu şekilde gözükmesi için tıpkı örgü başlangıcı gibi alt ve üst aynı gözüküyor. Çünkü bir kenar oyası yapmayı düşünmüyorum. O yüzden böyle sırt kısımlarına battığımda daha düzgün oluyor. Ama siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Normalde batabilirsiniz zincirlerinize. Sıra sonuna kadar bu kısmı tekrar ediyoruz. Evet, şimdi ilk sıramı tamamladım. 2 tane trabzanla başlamıştık. 3 ve 2 trabzan 3 V şeklinde, şu şekilde yakından göstereyim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gittik. 2 trabzanla başlayıp yine 2 trabzanla bitirdim. Önemli olan bu. Bu aradaki V'leri de 10 sütun yaptım diyebilirim. 1, 2, 3, 4, 5 diye saydığımda 10 sütun V yaptım. Şimdi 2 trabzanla bitmesine dikkat ettim diyorum. Şimdi ben bu şekilde ölçtüğümde vücuduma benim için eni yeterli oldu. Bakın fazlaca zincirim kaldı. Daha sonra burayı şu kısma kadar sökeceğim ve ön ve arkayı birleştireceğim. Ama siz arttırmak isterseniz yine bu V'leri üçer üçer arttırmaya devam edersiniz. Mesela diyelim ki bu size 10 sütun size kısa geldi veya ipinizden elinizden farklı olarak bu 10 sütun size kısa geldi. O zaman bu 2 trabzandan sonra 3 tane V daha yapıp yine 2 trabzan yapıp o şekilde bitiriyorsunuz. O yüzden zincir sayısı yok. Bu V'leri ve trabzanları saymanız yeterli. 2 ikili trabzanla başlayıp 2 ikili trabzanla bitmesi gerekiyor. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Artık modeli kuracağım. Görüntüsü böyle olmayacak. 2 trabzanla kenar trabzanı için 3 zincir çektim. Döndüm. Yine kenarda 2 trabzanla başlayacağım. Bu 3 zincir birinci trabzanımız oluyor. Tekrar tığımı doladım. Şimdi bu 2 trabzanların şöyle tepesine değil de şu şekilde alttan alarak batıp ikili trabzanımı yapıyorum. V'leri aynı şekilde yapıyorum. V'nin içine bir tane ikili trabzan, bir zincir çektim. Tekrar aynı yere bir tane ikili trabzan. Doladım. Diğer V'min içine de bir trabzan, bir zincir çektim. Tekrar aynı yere bir trabzan. V'lerin içine tekrar V oluşturuyoruz yani. Son V'mi de yapıyorum. Şimdi yine bakın 2 tane trabzanımın olduğu yere geldik. Tığımı doladım. Şuradan alttan giriyorum trabzana. Gövdesinin altından girip bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Alttan girip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde ikili trabzanlar dışa doğru çıkık bir görüntü olacak örgümüz ilerlediğinde. Yine V'lerin içine bir tane zincir çekerek V yapıyoruz. 3 tane V'mizi oluşturalım. Üç tane V'yi oluşturdum. Bakın tekrar 2 trabzanımın olduğu yere geldim. Şu şekilde tepelerine değil de trabzanın gövdesinin altından alarak
bir ikili trabzan yaptım, doladım. Trabzanın altından alarak bir ikili trabzan daha yaptım. Daha sonra bu trabzanlar böyle ayrı durmuyor. Bakın şurada birleşiyorlar. Burası böyle bir çıkıntı gibi oluyor. Bu V'ler içeride yol gibi, sütun gibi kalıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. V'lerin içine V yapıyoruz aynı şekilde. Bu ikili trabzanları da alttan alarak ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, şimdi ikinci sıramın da sonuna doğru geldim. Son V'mi yapıyorum. Şimdi kenarda başladığım 2 tane trabzanım var. Bakın şurada başladığım ikili trabzanım var. Bunları başta ve sonda hep aynı yapıyoruz demiştim. Tığımı doladım. Birinci trabzanın şu şekilde altından giriyorum. Yine ikili trabzanımı normal yapıyorum. Tıpkı şu ortadakiler gibi. Son trabzanı hep kenar trabzanın bir sırada 3 zincir çekerek yapıyordum. Son trabzanımda da zincirin tepesine batarak 3. zincirime batarak şöyle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kenar trabzanımız düz olarak ilerliyor. 3 zincir çekiyorum. Döndüm. Bakın yine kenar trabzanım düz olarak 3 zincir oldu. Şimdi trabzanlar çıkıntıları ters yönde kaldı. Hep aynı yönde devam etmesi için arka sırada farklı, ön sırada farklı örmemiz gerekiyor. Tığıma doladım. Bu 3 zincir yine kenar trabzanım. Oraları daha sonra dikerken kullanacağız. Şu trabzanların alttan gövdesine giriyorduk. Şimdi ön yüze çıkıntı olması için yine böyle ön yüzde tığın önünde kalacak şekilde arkadan dolayarak alıyoruz tığımızı. İkili trabzanımı yaptım. Yine V'lerimi aynı şekilde örüyorum. Şimdi şu ortadaki ikili trabzanlarda nasıl aldığımı daha net anlayacaksınız. 3 tane V'yi aynı şekilde yapıyoruz. Evet, trabzanlarıma geldim. Bakın tığımı doladım. Arka yüzde daha kısa gibi duruyor trabzanlar. Tığımı doladım. Birinci trabzanın arkasından dolayarak bakın tığın üstünde kalıyor trabzanın gövdesi. İlmeğimi alıp bir tane ikili trabzan. Tekrar tığımı doluyorum. İkinci trabzanın arkasından dolaşıp bir tane ikili trabzan. Burada trabzanların çekme yapmaması için boyları kısalıyor, çünkü biraz esneterek ipimi uzatarak çekiyorum ki V'lerden kısa durmasın, boyları eşit olsun diye. Yoksa bakın bu ortalar daha kısa gibi duruyor. Yine 3 tane V'mi yapıyorum. Sonuncu V'yi yaptık. Yine trabzanlarımızın olduğu yere geliyoruz. Burayı yavaşça bir kere daha gösteriyorum. Bakın şu çıkıntılar önde olması için. Tığımı doladım. Trabzanın önünden alıp tığımın önünde bırakıyorum gövdesini. İpimi aldım. Bir tane ikili trabzan yine doladım. Şöyle ilmeğimi aldım. Bir tane ikili trabzan. Arka yüzü de sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Yine aynı şekilde V'leri yapıyoruz. Trabzanların da aynı yüze çıkıntı olması için tığın trabzanın arkasından dolayarak tığın önünde bırakıyoruz. Son V'mi de yaptım. Şu trabzanda da göstermek istiyorum bir kere daha net anlaşılması için. Tığımı doladım. Bakın trabzanın arkasından alıp ipimi geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan. Tekrar doladım. Trabzanın arkasından girip ilmeğimi çekiyorum ve bir tane ikili trabzan. Yine V'leri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, tekrar sıra sonuna geldik. Arka yüzdeyiz şu an. Yine trabzanımın tığım takıldı. Şöyle trabzanın arkasından dolaşıp ilmeğimi aldım. En son kenar trabzanımın da zincirine batıyoruz. Kenar trabzanımızı yapıyoruz. Şu şekilde bakın. Şimdi 3 zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. Artık örgümün ön yüzündeyim. Bakın şurada trabzanların çıkıntısı artık oluşmaya başladı. Artık bundan sonra hep bu ön ve arka yüz birbirini tekrar edecek. Bu 3 zincir zaten kenar trabzanım. Diğer trabzanı da altından girerek bakın alıyorum. Şimdi V'lerimi yapıyorum 3 tane. Aynı şekilde.
Ön sırayı hep aynı şekilde, arka sırayı da hep aynı şekilde örüyoruz. Kol kesmesi yapmayacağım. Yakada ufak bir kesme yapacağım ama çok böyle derin bir yaka olmayacak. Böyle kayık yaka tarzında bir şey olacak. Çok minik bir omuz payı bırakacağım. O şekilde düşünüyorum. Tekrar bakın, trabzanlarıma geldim. Tığımı doladım. Altından giriyorum. Hep öne çıkıntılı olacak ön yüze. O yüzden arka yüzde de arkadan dolayarak devam ediyoruz. Tekrar V'leri yapıyoruz. Zaten bu kısmı göstermiştim, bu sırayı. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz. Daha sonra döndüğümüzde de yine bunları arkadan dolayıp V'lerimizi yapıyoruz. Bakın V'ler daha çukurda gibi kalıyor. Şimdi örgü büyüdüğünde örnek daha da kendini gösterecek. Dikkat etmemiz gereken tek yer bu kenarlar. 2 trabzanla başladık. 2 trabzanla bitti dedik. Ve 3 zincir hep kenar trabzanı olacak. Bir tane de zincirin üstüne batıyoruz bir sırada. Diğerini yine alttan alarak örüyoruz. Daha sonra bu kenar trabzanlarından da dikişimizi yapacağız. Bu şekilde yakaya kadar istediğimiz uzunlukta örüyoruz. Eğer crop tarzı istersek daha kısa, isterseniz bel hizamızda, isterseniz daha uzun kotlarla kullanabileceğiniz, tamamen sizin kullanım rahatlığınıza ve zevkinize bağlı olarak istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Ben kendi ölçülerime göre şöyle belde biten, pantolon kemerinde biten file bir bluz olmasını istiyorum. Henüz kollarına karar vermedim ama ya kısa kollu ya da yarım kol tarzında bir şey olmasını istiyorum. Böyle baharda kullanılacak gibi. Bu şekilde yakaya gelene kadar örüyoruz dümdüz. Hiçbir kol kesimi yok. Sadece dediğim gibi yakada ufak bir kesim yapacağız. O kısma kadar örelim. Oraya geldiğimde ben yine sıra sayısı ve santim olarak ölçü vereceğim sizlere. Ön yüzde ve arka yüzde bu iki sırayı tekrarlayarak devam ediyoruz yakaya kadar. Evet, şimdi bluzumu yaka kısmına gelene kadar ördüm. Şimdi yakadan sonra birkaç sıramız kaldı. Yakayı çok derin bırakmayacağım için ortalama boyu istediğimiz ölçüye gelene kadar örüyoruz. Şu şekilde sütunlarımız vardı. Modelin kurulumunu anlatmıştım. Şimdi ben saydığımda 50 sıra ördüm. Yani şu şekilde şu V'leri saydığımda alt alta 50 sıra ördüm toplamda. Santim olarak ölçtüğümde de 35 santim. Yaklaşık 4-5 santim de şimdi yakadan sonra öreceğiz. Toplamda benim bluzumun bitmişi 40 santim olacak yani. 35-36 santimde bıraktım. Şurada iki ucu omuzlarıma gelecek şekilde tam ortalı düz bir şekilde ölçtüm. Ve şöyle 1, 2, 3. ikili trabzanların olduğu yerleri işaretledim. Buradan da 1, 2, 3. Buradan da 1, 2, 3. Şu en kenarları saymıyorum. Burası benim yaka boşluğum olacak ve buradan 1-2 santim kesme yapacağız. Şu kalan yerlerde benim omuzlarım olacak. Şimdi size bu kesmeyi göstereceğim. Ama bunun için santim bilgilerini ve sıra sayısını vermek istedim. Bu şekilde yakaya kadar ördük. Şimdi aynı şekilde örneğimizi şu ilmek belirleyicime gelene kadar, yani şu ikili trabzanın olduğu yere gelene kadar örüyorum. Evet, şimdi şu ikili trabzanlarıma doğru geliyorum. Bakın şurada 3 tane V'mizi yapıyorduk. 2 tane V'mi yaptım. 3. V'min ortasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tığımı doluyorum. Buraya bir tane V yapmıyorum. Buraya tek ikili trabzanım yaptım. Buradaki ikili trabzanın altından girdim. İlk ikisini çıkardım. 2 ilmek tığımda tekrar doluyorum. Diğer iki trabzanın altından girdim. Önce ilk ikisini çıkarıyorum. Daha sonra üçünü birlikte çıkarıyorum. Bakın buradaki iki trabzanı bir başağın üstüne bağlamış olduk. Şimdi buradan 3 tane zincirimi çektim. Örgümü döndürdüm. Bu benim kenar trabzanım olacak. 3 zincir. Şurada tek olan trabzanı kenardan aldım. Bakın dışarıdan baktığımızda buradaki ikili trabzanı buraya kaydırmış olduk. Şimdi buradan sonra omuza kadar yine aynı şekilde V'lerimizi yaparak ilerliyoruz. Örneğimizi aynen örüyoruz. Şu başa gidip tekrar yakaya geleceğiz. Şurayı önden göstereyim. Buradaki iki trabzanı burada 1'e düşürdüm ve bu tek yaptığım trabzanı arkadan alarak buradaki ikiliyi buraya taşımış oldum ve bir tane trabzan eksiltmiş oldum. Şimdi omuza kadar gidip tekrar bu kesme yaptığımız yere kadar örneğimizi aynen örelim.
Evet, şimdi tekrar omuza doğru gittim, geldim, tığımı doladım. Bakın bir tane V yaptım. Şimdi ikinci V'deyim. İkinci V'ye bir tane tek trabzan yapıyorum. Az önce yaptığımız gibi tekrar tığımı doladım. Buradan tek trabzan, şuradan tek trabzan yaptım. İlk ikisini çıkardım. İkisi tığımda. Diğerine de alttan aldım. İlk ikisini çıkardım. Daha sonra üçünü birlikte çıkarıp burada teke düşürdüm. Ve kenar trabzanıma zincire batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. 3 zincir çektim. Döndüm. Tığımı doladım. Buradaki iki tane aynı anda battığımın bir tane 3 zincirim, bir tane de trabzanım oluyor. Yine aynı şekilde arka yüzde eksiltme yapmadan tek V'yi örüp örneğimizi aynı şekilde örüyoruz. Omuza kadar gidip tekrar aynı yere geldiğimizde eksiltmemizi yapıyoruz. Artık bu son eksiltmemiz olacak. Çok derin bir yaka olmayacak demiştik. Şöyle göstereyim. Bakın sadece şurada hem V'nin içindekiyle hem de kenardaki trabzanla yaptık eksiltmemizi. En kenarda zinciri hep yürütüyorum. Şimdi burada son V'mizde de eksiltmemizi yaptığımızda artık bitecek. Başka eksiltme yapmayacağız demiştim. Bu şekilde şimdi omuza gidip gelelim tekrar. Evet, şimdi iki tane eksiltme yaptık. Üçüncüyü yapacağım demiştim. Omuza kadar gidip örelim ama benim omuzum yeterli seviyeye geldiği için bundan daha fazla küçük olmasını istemiyorum. Çünkü artık askılı gibi olacak eğer daha fazla yaparsam. Ben buradan kol ekleyeceğim için bu kadar omuz genişliği yeterli geldi. Yakama da ölçtüğümde bu oyuntu bana yeterli geldi. Yani burada iki kere kesme yaptım. 2 sırayı da gösterdim. Bir tane V'miz ve ikili trabzanımız kaldı omuz için. Şimdi buradan birkaç sıra bunu yakama dayadığımda böyle çok kapalı olmasını istemiyorum ben. Kemiklerimin oradan biraz boşluk kalmasını istiyorum rahat hareket edebilmek için. Birkaç sıra örüyorum. Aynı şekilde örüyorum. Yine ördükten sonra kaç sıra ördüğümü göstereceğim ve daha sonra ipimi şuradaki ikili trabzana bağlayıp karşılıklı simetri olarak iki tane kesmeyi burada da yapıp ne kadar düz ördüysem bunu da yapacağım ve daha sonra arka yakayı örmek için göstereceğim sizinle. Şu şekilde şu kadar bir yaka boşluğum olacak. Çok geniş bir yaka boşluğu değil. Böyle çok derin de bir dekolte yaka da olmayacak. Sandık yaka gibi hafif oyuntusu olan, oradan omuzlara arka parçayla birleştireceğiz. Arkada da bu oyuntuyu yapacağım ama bu kadar değil. Bir kesme yaparım. Burada 2 kesme yaptık. Arkada biraz daha ense kısmını bırakıp bir kesme yapacağım. Şimdi bu iki tarafı yapayım önlerde. Daha sonra arka parçamı da paylaşacağım sizlerle. Evet, şimdi ön parçamın yakasını bitirdim. Bu ön parça oyuntusuydu. Sadece eksiltmemi yaptıktan sonra şöyle bakın, tek V'min kaldığı yer artık eksiltmemin bittiği yer. 2 kere eksiltme yaptım. 2 sırayı da gösterdim ve eksiltmeden sonra sadece 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Tek V ile 4 sıra ördüm. Çok derin bir yaka olmadı. Böyle kare yaka, sandık yaka dedikleri tarzda hafif kapalı bir yaka oldu. Şimdi arka kısmı da ön kısmın bitti, yakayı bıraktım. Artık burası omuz olacağı için arka kısmı da son 3 sıra kalana kadar ördüm. Şimdi son 3 sıradan sonra sayıyorum. Burada bir üçlü, bir ikili trabzan, bir üçlü, bir ikili trabzanım var. Bitmiş hali şurada bir V olacak ve burada ikili trabzanlarım olacak. Bitmiş hali böyle olacak. Ben burada bir eksiltme yapacağım. Sadece tek eksiltme yaparak kapatacağım arka kısmı. Şimdi şuralara gelene kadar örneğimizi aynen örelim. Arka kısımdaki tek eksiltmeyi de göstereceğim size. Evet, şimdi arka kısımda bakın artık omzum bu kadar. Bu iki sütunumu yaptım. Bu ikinci ikili trabzandan sonra bir tane V'm var. Bakın burada iki sütunumu yapıyorum. İkili trabzanlardan sonra bir tane V'm var ve yine ikili trabzanım var. Şimdi burada da bu V'den sonra bir tane bu V'nin içine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane de şuradaki V'min içine ikili trabzan yapıyorum. Bu kadar sadece tek yapacağım. Ensede arkada 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Bu kenar trabzanım olacak. Bunun arkasından dolaşarak alıyorum. İkili V'yi yürüteceğim yine.
ikili trabzanımı yürüteceğim ve tek V'mi yapıyorum. Sıra sonuna kadar kalan örgümü aynen örüyorum örneğimi. Bir kere eksiltme yaptık. 2 sırada, yani bir sırada bundan sonra düz örüyorum. 2 sırada eksiltme yaptım. Zaten arka sırada eksiltme yapmıyorduk. Toplamda 3 sıra örmüş olacağım. Son 3 sıra kala arkada da bir yaka bırakıyorum. Çok küçük bir yaka, yani yaka oyuntusu bile diyemeyiz. Çok küçük bir verev veriyoruz orada. Şimdi bitmiş halini görünce daha net anlaşılacak. Sıra sonuna kadar gelip yine ön kısmı örmeye devam edelim. Son V'lerimi yapıyorum. Evet, buradan köşeye geldim ve yakaya doğru yine ilerliyorum. 3. sıramdayım zaten. İlk 1. sırada başladık, kestik. Arka sırayı ördüm. Ön yüzde 3. sıramı da hiçbir işlem yapmadan aynı şekilde örüyorum. Birini kenar trabzana alttan aldım. En son zincire batıp kenar trabzanımı da yapıyorum. Şu şekilde 2 zincir çekip burada artık ipimizi koparabiliriz. Burada da küçük bir yaka boşluğu bıraktım diyebilirim. Şimdi eşitlendi, bakın. Son 3 sıra kala örmüştük. Şimdi bu tarafta da aynı işlemi yapacağız. Şöyle önünü çevireyim. Önden yaka boşluğunu da görelim. Bakın arkası hafif biraz daha yüksek. Şu şekilde diğer arka kısmı da yapalım. Daha sonra değil, hatta şimdi göstereyim. Ben diğer tarafı da aynı şekilde yapıp birleştiririm. Çünkü nasıl olsa kesmeyi gösterdim. Bir ipimi ben uzun bırakmıştım. Bu ipimle arkayı omzu dikeceğim. Ön omzumla arka omzu aynı anda tutuyorum. Şuradan şu düğümleri birbirine bağlayabiliriz. İpleri düğümleyebiliriz. Neden böyle ters konuşuyorum? Bazen gerçekten anlamıyorum. İzlediğimde sonradan fark ettiğim şeyler de çok oluyor ama lütfen kusura bakmayın, elimden geldiğince iyi anlatmaya çalışıyorum sizlere. Her şeyi göstermeye çalışıyorum. Şimdi o iplerimi daha sonra gizleyeceğim. 2 omzu karşılıklı olarak tutuyoruz. Burada önemli olan trabzanların birbirine denk düşmesi. Karşıdaki trabzanların 2 tane trabzanımın tepesinden ipimi geçiriyorum. Daha sonra burada aynı sıraya denk gelen trabzanımdan geçiriyorum. Karşıda şu V'nin trabzanına geçiriyorum. Burada da aynı V'nin tepesinden geçirerek birbirine örnek denk gelecek şekilde, şimdi bakın ikili trabzanlarımdan, karşıda da ikili trabzanlarımdan örnek karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde ilmek ilmeğe dikiyoruz. Omuz boyunca yanlara da bu şekilde dikeceğiz. Yanlara geldiğimde tekrar göstereceğim. Şimdi omuzlarımızı diktikten sonra, yakayı yaptıktan sonra kollarımızı oluşturacağız. Önce kollarımızı ekleyip daha sonradan yakaya geçeceğiz. Yakaya diyorum, yanlara geçeceğiz. Şöyle bakın, diktiğimizde örnek karşılıklı birbirini tamamlayacak şekilde denk gelmesi gerekiyor. Önemli olan bu. Böyle olduğunda daha muntazam, daha hoş bir görüntüsü oluyor. Bu omuzu dikiyorum. Hemen burada da arka yakamda son 3 sırayı tamamlayıp arkayı da dikiyorum ve kolları anlatmaya tekrar geliyorum. Evet, şimdi omuzlarımı birleştirdikten sonra artık yaka, ön ve arkam bitmiş oluyor. Şimdi kollarıma başlayacağım. Kollar için de tam şu orta kısma 20 santim koyup 20 santim ön kısımdan, 20 santim de arka kısımdan ayırarak 40 santimlik bir kol boşluğu bıraktım. Şimdi bu iki yere ilmek belirleyici taktım ve bu iki ilmek belirleyicinin arasında git gel yaparak kollarımızı öreceğiz. Daha sonra da koltuk altından ve yanlardan dikerek birleştireceğiz bluzumuzu ve
işlemimiz artık bitmiş olacak. Şimdi burada ilmek belirleyici taktığım yerden şöyle ilmeğimi geçiriyorum ve 3 tane zincir çekerek sabitliyorum. Şimdi burada belli aralıklarla bu aralıkları da şöyle ayarlayacağım. Şurada V'lerim vardı. Bakın bu V'lerin tepelerine batarak yine V'ler oluşturacağım. Şuraya atladım. Bir zincir çektim. Bir V yaptım. Tekrar tığımı doladım. Şu V'nin tepesine atladım. Bir ikili trabzan, bir zincir, bir ikili trabzan, yine V yaptım. Tekrar doladım. Şuradaki V'nin tepesine atlayıp bu şekilde sıra sonuna kadar V'ler yapıyorum. Kollarda sadece V'leri oluşturarak yapmayı düşünüyorum. Böyle ön ve arka gibi sütunlar yapmayacağım. Sadece şu V'leri yaparak arada bir tane boşluk da bırakabiliriz. Önemli olan bu V'lerin çok sık olup marullanma yapmaması. Mesela burada şuraya değil de bir sonrakine atlayıp bir tane V yapıyorum. Bir sonraki boşluğa atlayıp şurada ipim katına ayrıldı. Çok pardon. Şu şekilde V'lerimizi yaparak diğer ilmek belirleyiciye kadar ilerliyoruz. Evet, şimdi iki ilmek belirleyicim arasındaki V'lerimi oluşturdum. Burada şunu söylemek istiyorum. Burada önemli olan şu omuz çizgimiz var ya, omuz çizgimizden ön parçamız ve arka parçamızda olan V sayılarımızın aynı olması. Ben bu omuz çizgimizden ön parçamızda 17 V, arka parçamızda da 17 V yaptım. Yani benim örneğime göre, ipime göre, el ayarıma göre öyle denk geldi. Bu taraf 18 ise önemli olan bu tarafın da 18 olması. Burası 20 ise buranın da 20 olması. Sizin biraz ya da bir eksik olması bir şey değiştirmez. Önemli olan iki tarafta da aynı sayının olması. Şimdi kenar trabzanımı yaptım, yine 3 zincir çektim. Örgümü döndürüyorum ve buradan sonra sadece V'lerin içine birer tane V yaparak kenarda da bir trabzanımı yürüterek kollarımı öreceğim. Ben kollarımı kısa kol olarak düşünüyorum. Böyle uzun kollu file bluz tarzında da yapabilirsiniz. Bu yaptığım V'leri kendi kol boyunuza göre dirsekte kesebiliriz kollarımızı, yetim kol tarzında veya daha ben böyle minik kısa kol, düşük kol tarzında bir bluz yapmak istiyorum. File bluz. Yaz aylarında rahatlıkla kullanabileceğim bir bluz olmasını istiyorum. Bu şekilde örüp sadece ön ve arka sırada da bu V'leri, bu 17 V'yi istediğimiz kadar örüyoruz. Şimdi bu kolları istediğim sıraya gelene kadar örüyorum ve daha sonra size kenarları birleştirmek için ve sayıları vermek için geliyorum. Siz de istediğiniz kadar dediğim gibi kol boyunu ayarlayabilirsiniz. V'lerin içine V yapıyoruz. Ön ve arka bedende örneği gösterdiğim için burada tekrar göstermiyorum. Tek farkı şu ikili trabzanları değil de sadece V'lerimizi yapıyoruz. Bu şekilde kollarımızı örmeye devam edelim. Evet, şimdi ben kol boyumu bitirdim. Şöyle minik bir kısa kol yaptım. Çok uzun olmasını istemedim. Sadece V'lerimizi örmüştük. Bakın şu şekilde de yakından göstereyim. Sıra azken çok belli olmuyordu. Sadece V'ler yaptık. Trabzanlarımızı yapmadık şu aralardaki. Ben toplamda 9 sıra ördüm. Şöyle küçük 10 santimlik bir minik kısa kol yaptım. Şimdi bu kolun bittiğinde buradan ipimi biraz uzunca bıraktım. Şu omuzdan kolumuzu katlıyoruz. Omuz kısmından zaten gövdemiz de çok uzun değil. Küçük bir kropumuz oldu. Şu şekilde şurası denk gelecek. Şimdi buradan bu kolun altından başlayıp koltuk altından yanları dikerek birleştiriyoruz. Dediğim gibi örerken bıraktığım ben ipimi yaptığım için zaten kenara sabitliydi. Şu şekilde trabzan trabzana eşit olacak şekilde, denk gelecek şekilde dikişimizi yapıyoruz. Birinci sırayı birinci sıraya, ikinci sırayı ikinci sıraya denk getirecek şekilde dikiyoruz. Unutmuyoruz bunu. Bu şekilde yaptığımızda zaten kenarlarda dikiş yokmuş gibi muntazam bir görüntüsü oluyor. Ben bütün örgülerimi, şiş örgülerimi de, tığ işi örgülerimi de
Bu şekilde dikiyorum. Daha önceki videolarımı izleyenler zaten artık tekniğimi biliyorlardır. Ama bilmeyenler için ben her videonun sonunda küçük bir göstermek istiyorum. Bakın. Şu şekilde de dikilmiş oluyor. Bu şekilde yanını dikiyoruz ve bunun dışında artık bir detayımız yok. Aynı şekilde şuradaki kolumu da ördüm. Bakın buradan da uzunca ipini bıraktım. Aynı şekilde o kenarı da dikeceğiz. Ben bu örgüde kol kenarlarına ve yakaya, etek ucuna herhangi bir oya veya herhangi bir işlem yapmayacağım. Bu şekilde kullanacağım. O yüzden artık kenarlarımı diktiğimde, kalan ipliklerimi de temizlediğimde örgümün her detayı bitmiş oluyor. Bunun dışında anlatacağım bir şey yok. Ben elimden geldiğince tüm detaylarıyla size anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yine de anlaşılmayan veya benim atladığım, unuttuğum herhangi bir yer olduğunda bana her zaman yorumlarda ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.